Herkese merhaba. Bu videoda pembe saçlı bebeğim için yaptığım bu minik sırt çantasının yapımını anlatacağım. Bebeğimin yapım aşamalarını, videolarını hepsini köşede kartlara ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca kanalıma girdiğiniz zaman oynatma listesinden de ulaşabilirsiniz. Bebeğimin böyle pembe bir çantası da var. Aynı. Şimdi çanta yapımına başlıyorum. İpimin markası Diva Amigurumi. Şöyle 50 gram 130 metre bir ip. Çok ince bir ip değil. Numarası, kod numarası yazmıyor arkadaşlar. Böyle mavi, bebe mavisi diye geçiyor internette baktığınız zaman. Saç için kullanmıştım ben bunu. Şimdi çanta yapacağım. Tığım 2 milim, 2 numara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Son boşluğun içine geldim. 1, ikinciyi batarken aynı yere şöyle çeviriyorum arkadaşlar ipimi. Aynı yere 3 tane yapacağız. 2, 3. Zincirin diğer tarafına dönüyorum. İpi de böyle alttan yürütebiliriz. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Dördüncü boşluğum burada arkadaşlar. Dördüncü boşluğun içine çift yapıyorum. Çift. Sıra sonunda ilmek kaydırma ile birleştireceğim. İlk sık iğnenin içine batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. İlk sık iğnenin içine çift yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. Şimdi bu köşede 3 tane aynı yere yapmıştık. Onların her birine çift yapıyorum. Çift yaptım 3 tane. Şimdi 3 sık iğne arka arkaya ördüm. Burada 2 tane sık iğne kaldı. Her birine çift yapıyorum. Birinci çift, ikinci. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Sayım ilk sırada 12 idi, ikinci sırada 18 oldu. Şimdi 18 sık iğne. Üçüncü sıraya başlıyorum. Bir zincir çektim. İlk boşluğa tek yaptım. Yanındakine çift. Bir tek, bir çift. Buradan devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Sonra bir tek, bir çift sık iğne. 3 kere bir tek, bir çift. İkinciyi yaptım. Bir tek, bir çift. Üçüncü. Devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Tekrar arttıracağım. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 2 kere arttırdım. İlk sık iğnenin içine
ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Sayım 24 sık iğne oldu. Şimdi hemen dibine batıyoruz. Bakın birleştirdiğim yere dibine batıyorum. 1 2 sıradakine çift, 2 tek, bir çift yaptım. 1 2 3 sık iğne. Şimdi tekrar arttıracağım. 1 2 sık iğne, bir çift, 2 tek, bir çift. 3 kere yapacağım yine. 1 2 tek, bir çift. 1 2 tek, bir çift. 3 kere arttırdım. 3 sık iğnemi örüyorum burada arka arkaya. Tekrar buradan başlıyorum. 1 2 sık iğne, bir çift. 1 2 sık iğne, bir çift. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Sayım 30 sık iğne çıktı. Şimdi 5. sıradayım. 5. sırada bir zincir çektikten sonra aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Bağlantı yaptığımız yere 1 2 3 sık iğne, sıradakine çift. 3 tek, bir çift. Devamında 1 2 3, aralarda hep 3 sık iğne var. Arttırmaların arasında 3 sık iğne var. 3 sık iğne yaptım. Tekrar şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 tek, bir çift. 1 2 3 tek, bir çift. 1 2 3 tek, bir çift. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Şimdi burada 2 kere yine 3 tek, bir çift yapacağım. 1 2 3 tek, bir çift. Bir kere daha. 1 2 3 tek, bir çift. Hemen yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi artık arttırmalarım bitti. Burada 36 tane sık iğnem oldu. 36 sık iğneyi dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan 14 sıra dönerek 14 sıra öreceğim. Her sırayı yine ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. Bir zincir çekip başlayacağız. Tam 14 sırayı 14 sırayı 36 sık iğne olarak öreceğim. 14 sıra ördüm arkadaşlar dümdüz. Burada ilmek kaydırma yaptım, ipimi kestim. Bu ipimi içeriye gizleyeceğim. Zincir çekmemiştik. Buna değil, bağlantı yaptığıma değil, diğerine iğnemi geçiriyorum. Şimdi şu bağlantı yaptığım, bakın ilmek kaydırma yaptığım halkanın ortasından giriyorum. Bakın böyle yapınca burada bütünlük oluşuyor. Şimdi içeride düğüm yapacağım. Şimdi kapak kısmını örüyorum. Şöyle burada 9 tane zincir çekeceğim. 2
9 zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Son boşluğum burada. Onun içine 3 tane yapıyorum. 1 ikincisini yaparken bu ipi döndürdüm. 2 3 aynı yere 3 tane yaptım. Zincirin diğer tarafına dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 son boşluk burası 7. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Şimdi arka lobdan yapacağız. Bakın bu ilk sık iğne burada, bir zincirden sonraki arka lobuna batarak sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm yine. Şimdi her birine 3 tane sık iğne yapmıştık köşede. 3 tane arka arkaya çift yapıyorum. İkinci çifti yaptım. Arka lobdan batıyoruz yine. Bu bölümde hep arka lobdan batacağız. Yani blosundan, yani bu parçada sıralarımız öyle olacak. 3 tane çift yaptım. Şimdi yine 7 tane sık iğneyi örüyorum. 6 7. Bir zincir çekiyorum, döndüm. Arka lobuna batacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğnemi yaptım. Bir tek yapıyorum, bir çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 3 kere bir tek, bir çift yaptım. Yine 7 sık iğne örüyorum. 7. Bir zincir çekip döndürdüm. Yine arka loblarından batarak 7 sık iğne. 2 7 sık iğne. Şimdi 2 tane örüyorum. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 1 2 tek, bir çift. Çift. 7 sık iğne. 7 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çektim, dönüyorum. Yine 7 sık iğne öreceğim. 7 1 2 3 tane ördüm. 7 sık iğne burada kalıyor. 3 tek, bir çift. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tek, bir çift yaptım, bir sık iğne yaptım. Burada ilik oluşturacağım. 3 4 5 tane zincir çektim. 2 tane boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğun arka lobuna yine batıp çift yapıyorum. Çift yaptım. 1 2
3 tek, bir çift. Şimdi kalan 7 sık iğnemi örüyorum. 7. Şimdi şu kısma bir zincir çekip döndüm. Bu kısma bir sıra sık iğne yapacağım. 1, her sıranın boşluğuna birer tane batıyorum. 2, bakın bu sıraya 3, 4, 5. 5 sıra yapmıştık böyle. Şimdi tekrar bu tarafa 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Tamamladık. Şimdi ipimizi burada kesmiyorum, birleştireceğim. Bakın burada bitmişti. Bağlantı birleştirdiğiniz yer burası. Burası arkası olacak. Burası önü olacak. Şöyle düzeltelim. Diğer parçamızı da ördük. Bakın arkadaşlar, buradan birleştireceğim şimdi. Şöyle içine yerleştiriyorum. Şu ipimi bir keseyim arkadaşlar. Tam ortaladım. Şimdi şuraya batıyorum. Ve karşısındaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Karşılıklı. Şimdi burada ikisine birden battık arkadaşlar. Burada şu öndeki halkalarına batıp ilmek kaydırma yapacağım. Daha ince olsun diye. Yani birbirine bakan halkalarına geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. On tane. Şimdi burada sağlam olması için şöyle karşılıklı bir daha geçiriyorum ikisinden birlikte arkadaşlar, iki halkada. Daha sonra ipimi kesiyorum. Şimdi şu ipini nasıl yaptığımı göstereyim size. Böyle bir beyaz bir de mavi ip aldım. İki ucu birleştirdim. Kesmedim arkadaşlar. Kesmeyin. Şu pompon kısımlarını yapacağız. Pompon değil de böyle püsküllerini yapacağız. O yüzden ne kadar gideceği tam belli olmadığı için kesmiyorum. Şimdi ortasını belirliyorum. Ortadan bakın bu şekilde 4 tane sık iğne ayırıyorum. Tam ortayı
Şöyle bir sık iğne bu tarafa. Şimdi şuradan diğer iğneyi çıkardım. 2, 4, 5. sık iğnenin içine batıyorum. Çektim. Şimdi iç taraftan 3. sık iğneye geçirdim. Yine 2, 4, 5. sık iğneye geçtim. Buradan 2, 4, 6. sık iğneye 6 tane ara verdim. 2, 4, 6. İki, 4, 5 tane ara verdim. İki, 4, 5. Bu tam bağlantı yerine çıkmış oldum. Şimdi 3 tane sık iğne bu tarafa. 2, 4. Burada kaç bırakmıştık arkadaşlar? 2, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Şimdi burada 50-60 santim kadar ip bıraktım. Bakın uzun olsun, kısa olmasın arkadaşlar. Şimdi bu ipi böyle doluyorum parmağıma. Burada sihirli halka yapıyormuş gibi. Burada bir zincir çekiyorum. Biraz uzatıyorum. İkinciyi çekiyorum. Doluyorum üstüne. Üçüncü. Doluyorum. Dördüncü. Bakın 4 kere çektim. Şimdi şu ipi bakın. Bu ipi sıkıştırıyorum. Tığımı çıkardım. Kalan ipi de burada düğüm atarak sabitliyorum. Açılmaması için. Şimdi keseceğim. Bakın püskülümüz oluştu. Şimdi diğer ucunu alıyorum. Bakın bu uzunluk biraz şöyle yeterli. Şimdi buraya elimi doladım parmağıma. Bakın burada ne kadar kalmasını istiyorsak o kadar. Biraz kısa. Çünkü çekince uzayacak arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Uzatıyorum. Bir daha göstermiş oluyorum. 2 3. Bu ipi kesmemiştik bakın. İplerimiz duruyor. Ne kadar gideceği belli olmadığı için 3 oldu. Bir daha yaptım. 4. Şimdi bu ipi bakın 4 tane yaptıktan sonra bu ipi çekerek sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım güzelce. Sıkı bir şekilde yapın. Tığımı çıkardım. Burayı da keseyim arkadaşlar böyle tam şeyken. Yalnız burada bir düğüm daha atacağız. Şu ipimi kesiyorum. Bu düğümü atmazsak gevşek ve açılabilir arkadaşlar. Gevşek olur.
Buraya bir tane daha böyle sıkı bir düğüm atıyorum. Bunu da diğerleriyle eşit bir şekilde böyle, isterseniz boncuk takabilirsiniz. Bakın iplerin geçiş yeri bu şekilde olması gerekiyor. Düzgün olması için. Şimdi şu sap kısmını göstereceğim. Bunları böyle çektiğimiz zaman şimdi 2 kat ipim yine aynı şekilde kullanacağım. Şöyle ortalıyorum. Tam ortalı olsun arkadaşlar. Arttırma sırası şöyle şu hizaya, arttırma sırasının üstüne bakın. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıranın üstüne. Diğeri de burada olacak şekilde 2, 4, 6, 8, 9 sık iğne ara vererek saplarının yerini belirledim. Şimdi bunu çıkarıyorum. Zincir çekeceğim. Bu sapın uzunluğunu arkadaşlar kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bakın böyle bebeğe rahat kollarına takabilmesi için böyle uzunlukta olması gerekiyor. Burada en azından böyle, bu kadar bir uzunluk olması gerekiyor. Ben bunu kaç zincir çekmişim? Saydım arkadaşlar, 29 tane zincir çektim. Uzunluğunu şöyle belirleyebilirsiniz. Bakın böyle 29-30 tane zincir çekeceğim. 30 tane zincir çektim. Bakın buraya birleştirdiğim zaman 30, 31, 32, 32 tane zincir çekmiş oldum. Şu kısma bakın. İkinci sıranın dibine ilmek kaydırma yapacağım. Tığımı değiştirmedim. İpim 2 kat olduğu için biraz gevşek yapıyorum tabi. Burada da zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekelim. Şuraya atlıyorum bakın arkadaşlar. Şuraya yine ilmek kaydırma yapıyorum. Aynı şekilde 32 tane zincir çekeceğim. Diğer tarafta eşit olacak. Yine 32 tane zincir çektim. Bakın şöyle şuradan bunun hizasına yapmıştık. Buradan da bunu hizalayalım. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi kestim. Şimdi bu ipleri buradan
şu kısma ben şöyle bir düğme bulamadım arkadaşlar. Elimde yoktu. Şu boncuğu dikeceğim buraya. Bu olur mu? Bir bakalım. Bu da olabilir. Bu da gayet şık durur. Buraya bu düğmeyi dikeceğim arkadaşlar. Geleceğim.